Merhaba arkadaşlar, İki Ters Bir Düz YouTube kanalındasınız. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz motifli yazlık çantayı öreceğiz. Çantanın yapılışı gerçekten çok kolay arkadaşlar. 12 motiften oluşuyor. Daha sonra motifleri birleştiriyoruz. Üst kısmına birkaç sıra sık iğne örerek çantayı tamamlıyoruz. Çantanın yapılışına geçmeden önce küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Kanalıma abone olur, beğeni ve yorumlarınızla kanalımı desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Görüşleriniz benim için çok değerli. Gelelim gerekli malzemelere. 350 gram kadar mercan rengi kağıt iplik kullandım. Bu kadar arttı. Örmek için 5 numara 3 milimetrelik bir tığ ve bir makasa da ihtiyacımız olacak. Hazırsanız yapılışına geçelim. Herkese kolay gelsin. Çantamızı örmeye motiflerden başlıyoruz. Elimde görmüş olduğunuz bu motiften toplam 12 adet öreceğiz. Ben önceden 11 adet motif ördüm. Son motifi birlikte öreceğiz. Örülüş şekli hepsinin aynı. Önce bir sihirli halka yapıyoruz. İpin ucunu şu şekilde sol elimle tutuyorum. İşaret parmağımın üzerinden ipi geçiriyorum. Şu şekilde bir halka oluşturuyorum. Daha sonra bu halkanın içerisinden tığ geçirip ilmek alıyorum ve 2 zincir çekiyorum. Parmağımı çıkartıyorum. Sihirli halkamız oluştu. Halkanın içerisine toplam 15 adet yarım trabzan örüyorum. Tığın başını doladım. Halkanın içerisine batıyorum. Tığımdaki 3 ilmeği birlikte örerek bir yarım trabzan ördüm. Devam ediyorum. Toplam 15 adet yarım trabzan öreceğiz. On adet yarım trabzan ördükten sonra ipi çekerek halkayı sıkıştırıyorum. Burada çok büyük bir delik oluşmaması için biraz sıkışık olarak devam ediyorum. 5 tane daha öreceğim. ...15. yarım trabzanı ördükten sonra başlangıçta çekmiş olduğumuz zincirlerin ikincisine batıyorum. Bir ilmek alıp kaydırma yapıyorum. Halkayı kapattım. Şimdi 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Tığın başını doluyorum. İlk trabzanın tepesine batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. İlmekleri ikişer ikişer kapatarak ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Hiç ilmek atlamadan sıradaki ilmeğe batıyorum. Yine ikili trabzan örüyorum. Yanındaki ilmeğe batıp bir ikili trabzan daha örüyorum. Yine 2 zincir çekiyorum. İlmek atlamadan sıradaki ilmeğe batıyorum. İkili trabzan örüyorum. Hemen yanındaki ilmeğe batıp bir ikili trabzan daha örüyorum. Sıra sonuna kadar 2 zincir çekiyoruz. 2 trabzan örüyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Son ilmeğe batıyorum. İkili trabzan örerek sırayı tamamladım. Sıra sonunda yine 2 zincir çekiyorum. Başlangıçta çekmiş olduğum 1, 2, 3. zincire batıyorum. Kaydırma yaparak ikinci turu kapattım. Bu bölümde ikişerli trabzanlardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adet olacak arkadaşlar. Şimdi yine 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Bu kaydırma yapmak için battığım zincirlerin tepesine batıyorum. İkili trabzan örüyorum. İkinci trabzanın tepesine batıyorum. Buraya da yine 2 tane ikili trabzan örüyorum.
Bu şekilde. Bu bölümü çalışıyoruz. Üçüncü turdayız. Yine 2 zincir çekiyorum. İlk trabzanın tepesine batıp 2 tane trabzan örüyorum. Yine aynı yere batıyorum. İkinci trabzanın tepesine batarak 2 trabzan daha örüyorum. Yine 2 zincir çekiyorum. Aynı işlemleri tekrarlayarak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Her trabzanın tepesine 2 trabzan örüyoruz. Üçüncü turun sonuna geldim. Yine 2 zincir çekiyorum. Başlangıçta çekmiş olduğum 3. zincire batıyorum. Kaydırma yaparak turu kapatıyorum. Şimdi 4. tura başlıyoruz. 2 zincir çekerek başlıyorum. 1, 2. Her trabzan tepesine batacağım. Yarım trabzanlar öreceğim. En sonunda ilmekleri birlikte kapatacağım. Zincir çektikten sonra buradaki ilk trabzanın tepesine batıyorum. İlk 2 ilmeği örüyorum. Tekrar tığ doluyorum. Sıradaki trabzana batıyorum. Yine ilk 2 ilmeği örüyorum. Aynı işlemi son kez yapıyorum. Tığımda 4 adet ilmek var. Bu 4 ilmeği birlikte örerek kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bu 2 zincirin altından batarak buraya bir sık iğne yapıyorum. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Tığın başını doluyorum. Yine trabzanların tepesine batarak yarım trabzanlar örüyorum. Birinci yarım trabzanı ördüm. İkinci, üçüncü ve dördüncü. Tığımdaki 5 ilmeği birlikte örerek kapatıyorum. Yine 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Boşluğa batıp sık iğne örüyorum. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Aynı işlemleri tekrarlıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Dördüncü turun sonuna geldim. 4 zincir çekiyorum. Son boşluğa batıp sık iğne örüyorum. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Başlangıçta birlikte örmüş olduğumuz trabzanların tepesine batıp bir ilmek alıp kaydırma yapıyorum. 4. turu tamamladım. Şimdi 5. tura başlıyorum. Bir zincir çekiyorum. İlk boşluğa 3 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3. Bir zincir çekiyorum. İkinci boşluğa batıp 3 sık iğne örüyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Üçüncü boşluğa batıp 3 sık iğne örüyorum. İlk başlangıçta 3 defa 3'er sık iğne ördükten sonra birinci köşeyi oluşturacağız. 3 zincir çekiyorum. Sıradaki boşluğa batıyorum. 3 sık iğne örüyorum. Birinci köşeyi oluşturdum. Şimdi 1, 2, 3, 4 kez 3'er sık iğne öreceğiz. Aralarına birer zincir çekip ikinci köşeyi oluşturacağız. Aynı şekilde devam edeceğiz. Şimdi bir zincir çekiyorum. İkinci boşluğa batıyorum. 3 sık iğne örüyorum. Yine bir zincir çekip üçüncü boşluğa 3 sık iğne örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Dördüncü boşluğa 3 sık iğne ördükten sonra ikinci köşeyi oluşturacağız. Yine 3 zincir çekiyorum. Sıradaki boşluğa batıyorum. İkinci köşemizi oluşturduk. Yine bu boşluğa da 3 sık iğne ördükten sonra bir zincir çekip ikinci boşluğa batıyorum. 3 sık iğne ördüm. Bir zincir çekiyorum. Üçüncü boşluğa 3 sık iğne örüyorum.
Bir zincir çekiyorum. Dördüncü boşluğa 3 sık iğne örüyorum. 4 kez üçer sık iğne ördükten sonra yine 3 zincir çekiyorum. Sıradaki boşluğa 3 sık iğne örüyorum. Bir zincir çekiyorum. İkinci boşluğa 3 sık iğne örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Üçüncü boşluğa 3 sık iğne örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Dördüncü boşluğa 3 sık iğne örüyorum. 4 zincir çekerek son köşeyi örüyorum. Son boşluğa batıp 3 sık iğne ördüm. Bir zincir çekiyorum. İlk sık iğnenin tepesine batıyorum. Kaydırma yaparak 5. turu tamamladım. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Sık iğne örmeye başlıyorum. 1 2 3 bir de bu boşluğa batıyorum. 4 devam ediyorum. 5 6 7 8 sık iğne ördükten sonra ilk köşeye ikili trabzanlar öreceğiz. Tığın başını doluyorum. Boşluğa batıyorum. İlk 2 ilmeği biraz uzatıyorum. İkişerli çekerek buraya önce 4 adet trabzan örüyorum. 2 3 4 2 zincir çekiyorum. Aynı yere batarak yine 4 tane ikili trabzan örüyorum. Dört trabzan ördüm. Şimdi ilk 3 sık iğneyi atlıyorum. Bu zincirin altına batıyorum. Sık iğne örmeye başlıyorum. 1 sık iğnelerin tepesine batıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 bir de boşluğa batıyorum. 9 sık iğne ördüm. Şimdi ikinci köşeyi çalışacağız. Yine 3 sık iğneyi atlıyorum. Boşluğa batıyorum. 4 tane trabzan örüyorum. İki zincir çekiyorum. Aynı yere 4 trabzan daha örüyorum. Yine 3 sık iğneyi atlıyorum. Bu boşluğa batıyorum. Toplam 9 sık iğne örüyorum. Dokuz sık iğne ördükten sonra üçüncü köşeyi çalışıyoruz. Yine 4 tane trabzan örüyorum. İki zincir çekiyorum. Aynı yere 4 trabzan daha örüyorum. Üç sık iğne atlıyorum. 9 tane sık iğne öreceğim. Bu sık iğnelerin tepesine batarak devam ediyorum. Dokuz sık iğne ördükten sonra dördüncü ve son köşeyi çalışıyorum. Yine dörder trabzan örüyorum. İki zincir çekip 4 trabzan daha örüyorum aynı yere. Üç sık iğneyi atlıyorum.
Bu boşluğa batıp bir sık iğne örerek turu tamamlıyorum. Zincir ile sık iğne arasına geldim. İlk sık iğnenin tepesine batıyorum. Kaydırma yaparak 6. turu tamamlıyorum. Yine bir zincir çekiyorum. 7. tura başlıyorum. Burada 3 sık iğne örüyorduk. Bu son turda 2 sık iğne öreceğiz arkadaşlar. Bir ilmek sırayı kapatırken eklenecek. Buna dikkat edelim. Şimdi ikinci sık iğnenin tepesine batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sık iğne ördüm ilk başlangıçta. 2 sık iğne boşluğa batarak örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere yine 2 sık iğne örüyorum. Birinci köşeyi tamamladım. Şimdi tekrar her sık iğnenin tepesine batarak bu bölüme kadar sık iğne örüyoruz. İkinci köşeye geldim. Yine boşluğun içerisine 2 sık iğne örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa yine 2 sık iğne örüyorum. Şöyle göstereyim. Bu iki zincirler arasında toplam bu kenarda 21 sık iğne olacak arkadaşlar. Bu boşluğa örmüş olduğum sık iğneler de dahil olmak üzere toplam 21 sık iğne olacak. Aynı şekilde burada da 21 sık iğne ve burada son bölümde son kapatırken bir ilmek daha eklediğimizde bu bölümde de 21 sık iğne olacak. Bu şekilde turu tamamlayalım. Son köşeyi çalışıyorum. 2 zincir çektim. Yine aynı yere batıp 2 sık iğne örüyorum. Devam ediyorum. 3 4 5 6 7 13 sık iğne de başlarken örmüştük bu köşeye kadar. 7 sık iğne de şimdi ördük. Toplam sık iğne sayısı 20 sık iğne oldu. Bir ilmek de turu kapatırken ekleyeceğiz. 21 ilmeği tamamlamış olacağız. Bu bağlantı ilmeğimiz, buraya sık iğne örmüyoruz arkadaşlar. Kaydırma yapmıştık turu kapatırken. Şimdi ipi kesiyorum. İlmeğin içerisinden ipi geçirdim. İlk sık iğnenin ilmeğine arka taraftan batıyorum. Bu başlangıçta çekmiş olduğumuz zincir. Buradan batıyorum. İpi arka tarafa çekiyorum. Bu ipin çıktığı ilmeğe alttan batıyorum şu şekilde. İpi tekrar arka tarafa çekiyorum. Şu şekilde son ilmeğimiz de bu oluyor arkadaşlar. Şimdi sayıyorum ilmekleri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ilmek bulunuyor iki zincir arasında. Şimdi ilmeği buradan çıkartarak ipi sabitleyeceğim. Şu şekilde açılmaması için çekiyorum. Bir iğneye geçiriyorum ipi. Geçirmemiz daha kolay olsun diye. İlmekler arasında yürüterek gizliyorum. Burada fazla sıkıştırmayalım, ilmek kaybolmasın. Tekrar bir ilmek sonra geri dönüyorum.
çözülmemesi için aynı ilmeklerin arasından geri dönüp ipi çekiyorum. Fazlalığı da kesiyorum. Aynı şekilde burada başlangıçtaki ipi de sabitleyip ilmekler arasında gizleyeceğim. Sıkıştırdım iyice. Önce ipi sabitleyelim şu şekilde. Boşluğun genişlememesi için. Daha sonra yine ilmekler arasından geçirerek gizliyorum. Motiflerin örülüşü bu şekilde arkadaşlar. Bütün motifleri ördükten sonra ters tarafından ütülediğimizde bu şekilde görünecek. Birinci bölümün sonuna geldik. Motifleri birleştirirken ikinci bölümde tekrar görüşeceğiz.